Herkese merhabalar, hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün güzel bir içerikle daha beraberiz. Sizin için 10.000 TL ve 20.000 TL arasında alınabilecek tabletleri listeledim. Şöyle Samsung'dan bir tabletimiz var, Xiaomi'den bir tabletimiz var, Apple'dan 2 tane tabletimiz var. Bunlar 10.000 TL ile 20.000 TL arası. Tabi iPad mini 7 21.000 TL dersek, tabi S9 Wi-Fi 8 GB RAM ve 128 GB depolama kapasitesine sahip olan tableti, o da mini 7 gibi 21.000 TL civarında. İkisini de 10.000 TL ve 20.000 TL arasındaki tabletlere koydum. Fakat asıl iki tane cihazımız var. iPad A16 ve Xiaomi Pad 7. İkisi tam bu fiyat aralığında dediğimiz cihaz. Tabi Samsung'un bazı FE modelleri vardı ama onları tavsiye etmiyorum. Düz modelleri daha iyi. Eğer ki fiyat olarak 20.000 ve üzerine çıkıyorsanız Mini 7'yi size tavsiye ederim. Ama Mini 7'nin şöyle bir dezavantajı var. Mini 7 60 Hz ekranıyla 60 FPS veriyor. Bütün modlarda 60 FPS veriyor. Örneğin akıcı, dengeli, HD, HDR vesaire 60 FPS sabit verebiliyor. Fakat bu fiyata kimse 60 FPS oynamak istemez. Ama burada bazı önemli kriterler var. Örneğin siz bir yayıncıysanız veya YouTube'a içerik çıkarıyorsanız veya canlı yayın açıyorsanız bir Apple tablet almak zorundasınız. Çünkü burada kayıt faktörü devreye giriyor. Kayıt olayı Xiaomi'de de biraz iyi ama kayıt olarak Apple cihazlar çok daha stabil ve iyi. Tabi bu olay sadece YouTube'a video atmakla ilgili. Canlı yayın açmak isterseniz maalesef Android cihazlar işinizde yaramayacak. Yani çeşitli programlarla ekran falan yansıtabilirsiniz ama çok uğraştırıcı. Genelde yayıncılar Elgato alıp Apple tabletleri veya iPhone telefonlarını bağlayıp kullanıyorlar. Tabi buraya kadar yayıncıları ilgilendiren bir şeydi arkadaşlar. Siz normal bir PUBG kullanıcıysanız ve sadece oyun oynamak istiyorsanız burada 10.000 ve 20.000 TL arasında Xiaomi Pad 7 ve iPad 11, yani diğer adıyla A16 işlemcisinden gelen ismiyle beraber şu iki cihazdan bir tanesini seçeceksiniz. Xiaomi Pad 7 oyunda kaç FPS veriyor? Hemen size söyleyeyim. Akıcı 90 FPS veriyor. Diğer modlarda da 60 FPS veren bir cihaz. Kayıt olayı da Xiaomi ve Poco'larda Apple gibi sabit ve stabilitesi iyi olmasa da Samsung'dan kayıt olarak iyi olduğunu söyleyebilirim. Burada sadece canlı yayın dışında TikTok ve YouTube'a içerik çıkartmak isterseniz veya sadece oyun oynamak isterseniz Xiaomi Pad 7 güzel bir cihazdır. Örneğin mesela ben biliyorsunuz iPad mini 7 cihazım vardı. Gene bu fiyat bandındaydı. Çok fazla değiştiğini söyleyemem. Biraz oynadım. Bir ay falan oynadım böyle. Güzel cihaz. Kasma donması yok. Tam bir fiyat performans cihazı. Fakat bu yılda 2025 yılında 60 FPS oynamak biraz absürt gibi geliyor bana maalesef. Hem de bu fiyata. Ondan mütevellit ben iPad mini 7'mi satıp Apple 11'e geçtim. Yani A16 diğer adıyla olan iPad'e geçtim. Tabi şöyle bir yorum da yapayım. Yaklaşık 6-7 yıldır bu oyunu oynuyorum. PUBG'de sabit FPS ve kayıt olaylarında çok iyi olduğunu düşündüğüm için Apple cihazlara devamlı yönelmeye çalıştım. Eski bir Androidçi olarak. Yani PUBG serüvenim OnePlus 5 ile çok eski bir cihazdır. Onunla başladı TikTok ve YouTube maceram. Fakat ben kanalımı çoktan sildiğim için muhtemelen siz beni tanımıyorsunuzdur ama daha sonra OnePlus 5'ten sonra diyelim Samsung Tab S6 Lite ile, tabii çok eski cihaz o da, şu an hala var olduğuna bakmayın, çok eski cihaz. Yeni versiyonu çıkmış mı bilmiyorum, hiçbir fikrim yok ama hala oysa gerçekten çok eski cihaz ve satılıyor tuhaf bir şekilde. Onunla PUBG oynadım. Bu arada Samsung'un da çok bir kitlesi var. Gerçekten büyük bir kitlesi var. Örneğin şu listeye bir FE cihazı koysam çok dikkat çekerdi diye düşünüyorum ama FE cihazları tavsiye etmiyorum açıkçası. Tabii Samsung demişken Tab S9'dan devam edelim. Bunun 8 GB RAM'lisi ve 128 GB depolama kapasitesine sahip olan tableti, o da Mini 7 gibi 21.000 civarında ama ben dedim ki arada 1000 TL fark var. Bunu 256'ya çıkarabiliriz bence diye bunu koydum. Bu akıcıda 120 FPS destekliyor ve ekranı da 120 Hz. Bu konuda Apple tabletlerden biraz üstün oluyor ama dediğim gibi kayıt olayları ve canlı yayın için. Tabi S9 çoğu Android cihazı gibi kararlı değil oyunda PUBG. Yoksa normal kullanımda harika cihazlardır. Hiç Android Apple orada fark yaratmayın yani. Normal bir kullanım söz konusu olacaksa tamamen zevk meselesi. iOS işletim sistemi, Android işletim sistemi mi? Kafanıza göre takılırsanız hiçbirisinden eksiği yok. Hem batarya olarak, örneğin sadece burada batarya olarak Mini 7 düşük. O da kapasitesi boyutu dolayısıyla küçük olduğu için. Diğerlerinin hepsi aynı şekilde 8.000-10.000 arası değişiyor ve çoğu özellikleri de aynı. Burada Apple'ın geri düştüğü nokta ekran herzi ve bundan dolayı oyunda verdiği düşük FPS diyebiliriz ama normal kullanımda onda da hiçbir sıkıntı yok. Yani dediğim gibi burada birçok kriter söz konusu. İşlemcilere bakalım. Samsung Tab S9'un Snapdragon 8 Gen 2 çok iyi bir işlemci. Tabi bu işlemci Xiaomi Pad 7'nin işlemcisinden daha iyi bir işlemci ama fiyatları da zaten aynı değil. Aynı klasman bile değiller. Burada işlemci olarak en iyisi Apple A17 Pro. Hiçbir şekilde kısıtlanmamış versiyonu ve çok iyi bir işlemci. Burada tahta o oluyor. İkinci sırada ise Apple'ın A16'sı ve Snapdragon 8 Gen 2 kapışır orada. Fakat burada yazılım devreye giriyor arkadaşlar. Hem fiyat var tabi. Fiyatı şu an görmezden gelirseniz ikisi yazılım konusunda kapışır ve burada da Apple alır. Çünkü yazılımı çok stabil ve sade. Hem PUBG'de hem normal kullanımda daha iyi ama ekran
Hz olarak Samsung fark atıyor arkadaşlar. Daha akıcı bir deneyim yaşarsınız günlük kullanımda. Oyunda özellikle PUBG'de Samsung'u tavsiye etmiyorum açıkçası. Yani fiyatına nazaran tavsiye etmiyorum. Çok daha iyi cihazlar olabilir. Hatta bu parayla ikinci el çok güzel bir iPad Pro alınır ve devamlı sabit hem kayıt alabileceğiniz hem ileride canlı yayın hiç fark etmez. Bir iPad Pro alabilirsiniz. Akıcıda 120 FPS. Değil mi? Mantıklı. Onun için tabi Samsung'un çok kullanıcısı olduğu için herhangi bir kayıt vesaire almayacaksanız, canlı yayın bir iddianız yoksa gerçekten Tab S9 çok güzel yani. Oyunda minimum 80'e düşer. Daha fazla da düşeceğini sanmıyorum. 80 ile 120 arasında gidip gelir. Şöyle bir sıralama yaparsak arkadaşlar 10.000 ile 20.000 arası. Xiaomi P7 ile iPad A11'den hangisini seçmeniz lazım? Eğer ki YouTube'a kayıt, TikTok'a kayıt, canlı yayın vesaire bu konulara girecekseniz burada Apple'ı almanız lazım arkadaşlar. Hem yansıtma özelliği çok geniş, hem kayıt stabilite ve FPS düşmesi vesaire olmuyor ki zaten takdir edersiniz bütün yayıncıların hepsi Apple markasını kullanıyor. Telefon olsun, tablet olsun. Fakat kayıt vesaire ilgilenmeyeceksiniz. Biraz da akıcılık önemli diyorsanız benim için gözlerim yorulmasın, ben 60 FPS oynayamam derseniz burada Xiaomi P7 alabilirsiniz arkadaşlar. Akıcıda 90 FPS oynarsınız ki bu oyunda 90 FPS vereceğini sanmıyorum, haberiniz olsun. Ama 60'tan da aşağı düşmeyecek, bunu da bilmenizi isterim. Yani kaybedecek bir şeyiniz olmayacak dolayısıyla 60'tan düşmeyeceği için 90-70 arası gidip gelirsiniz. İşlemci olarak burada hangisi güçlü derseniz iPad A16'ın işlemcisi Xiaomi'nin işlemcisinden daha iyi arkadaşlar, bunu biliniz. Apple bu ekran politikasından vazgeçerse neredeyse çoğu işlemcisine de 120 FPS rahat koyabiliyor. Ama ekran 60 Hz olduğu için istediği kadar işlemci güçlü olsun. Örneğin iPad Air'leri görüyorsunuz. M1, M2, M3 çipli işlemcilerini koyuyor ama hala ekran 60 Hz olduğu için 60 FPS veriyor. Halbuki mükemmel işlemciler. Apple fanboyu falan değilim arkadaşlar. Bizim için hangisi iyiyse onu yapmamız lazım. Ben kendim Android telefon kullanıyorum bu arada. Günlük kullanımda alakası yok yani. Örneğin Xiaomi P7 kullanıyorsan ve beğeniyorsan yorumlarda yaz ki diğer kullanıcılar da buradan faydalansın. Tamamen iyi niyetli yorumlar. Çok güzel bir şey. Çok faydalı bir şey. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.